Dinamik programlama kısmına geçtik. Dinamik programlama kompleks karmaşık problemlerin çözülmesi için kullanılan matematiksel optimizasyon yöntemi. Problemi sub problemlere ayırıyor, substructure'lara ayırıyor ve bunları çözüyor recursive olarak, yani yinelemeli olarak çözüyor. Bir problemi en alt basamaklarını ayrıştırıp ondan sonra işte forward iteration yapıyor, backward iteration yapıyor. Bu şekilde yinelemeli olarak çözmeye yarıyor. Burada tabii hafıza kısmı önemli. Problemleri alt problemleri ayrıştırıp hafızasına tutuyor. Sonra bunları kümülatif olarak ekliyor. Burada aynı alt problemleri tekrarlı şekilde kullanması için alt basamakları ayrıştıktan sonra aynı problemi tekrarlı bir şekilde kullanıyor. Bu da efficiency, yani verimi arttırıyor. Bunları göreceğiz zaten. Bu tabii discrete domainde uygulanıyor. Biz bunu kontrol sistemine uyarlamamız lazım. Bu genel aslında problem çözümü. Mesela optimal routing problemi enerji verimini minimize ederek işte en kısa yoldan bir uçağın diyelim rotası yörünge problemi, ticaret yollarında en efektif yolu minimize, işte optimize etmeye çalışmak. Genel olarak bu bilgisayar bilimlerinde kullanılan yöntem bu şekilde değerlendiriliyor. Biz şimdi bunu tabii şeye uygulamamız lazım. Optimal kontrol problemi yapacağız. Optimal kontrol problemini uygularken bir tane elimizde dinamik proses var. Plant correspond performans indeksimiz var. Optimal kontrol problemini iki yöntemle çözebiliriz diyor. Birincisi Bellman Dynamic Programming. İkincisi işte Pontryagin Minimum Principle. Bunu göreceğiz. Pontryagin Minimum Principle'ı sonraki derslerde göreceğiz. Dinamik sistemler için uygun olduğu için bu dinamik programlar oluyor. Çünkü dinamik sistemler diskretize edilebiliyor. Doğrusal lineerleştirip diskretize edilebiliyor. O yüzden bu problem için bu çözüm uygun oluyor. Çok aşamalı optimizasyon problemi ve sınırlı bir zamanda, kısıtlı bir zaman diliminde problemi çözüp karar uzayında, işte sınırlı sayıda karar uzayından bir seçim yapıyor. Bu optimizasyon kriterine göre, tabii başta tanımlanan optimizasyon kriterine göre. Evet, Principle of optimallik prensibiyle de uyumlu diyor bu konsept. Burada mesela optimal policy dediğimiz bir politika, yani bir kontrolcü için diyelim bir tane strateji belirlememiz lazım. Yani optimal bir strateji belirlememiz lazım. Burada da state, yani durumlarla ve kararlar arasında önceki geçmiş durumlara bağlı olacak şekilde mesela geçmiş durumları alıyorsun. Ondan sonra ona göre bu durumlara değer atıyorsun. Ve artık senin karar mekanizman artık kontrolcünün kontrol sinyali, üretken kontrol, optimal kontrol sinyali olmuş oluyor. Dolayısıyla bir prediction horizon var. Tabii gelecekteki durumlar da önemli. Gelecekteki durumları model referans, modele bağlı olarak yapıyorsun, öngörüyorsun. Genel hatlarıyla mesela problemi alt basamaklara bölüyor dedik. Diyelim A ile B arasında objective function'ları ayırıyor. A ile C arasındaki önce optimize ediyor. Sonra C ile B arasında optimize ediyor. İşte JAC, JBC'nin toplamı olmuş oluyor JAB. Bu costlar, yani bu costlar dediğimiz şey, yani maliyetleri, optimizasyondaki maliyetler. Objective function aslında. Minimizasyon probleminde cost function olarak geçiyor. Evet, X şu dinamik sistemimiz, bu kontrol sinyalimiz dedik. X'ler state'ler zamana bağlı olarak X sıfırdan başlıyor. State'ler nasıl değişiyor? Bu durum değişkenlerimiz dinamik sistemde. Sıfır başlangıç initial condition'dan başlıyor. Final condition'dan diyor. Mesela evet, bu bir problem. Aircraft of Telephone Network Routing Problem. Routing dediğim şey hattı, mesela oradaki hattın yolunu, petini optimize etmek yani. In the formula we reach the from A to B. A'dan B'ye gideceğiz diyor. Burada ara şehirlerden geçmek lazım. Fakat her bir şeyin maliyeti var. Her bir adımın, diyelim buradan buraya gittin, bunun bir maliyeti var. C'den F'ye gittin, maliyeti var. Bunlar diyelim haritadan çıkartılıyor, atıyorum şey olarak. Şeyi tespit ediyor, yolun uzunluğu tespit ediliyor. İşte yollar var mı, nasıl, verimli mi? Ondan sonra orada ulaşım imkanları ucuz mu? Yani konaklama imkanı falan ucuz mu? Ona göre kostlar belirleniyor. O kostlara göre de sen ne yapman lazım? Bir tane travel pet çizmen lazım. O pet ne olmuş oluyor? Senin artık optimal yoldan sen bunu minimum maliyette nasıl ulaşabilirsin? A'dan B şey. Bu bir şey yani. Routing problemi. Optimal konusunda nasıl ulaşırsın?
Şimdi bunu backward solution yapmak mantıklı. Backward solution'da nasıl gidiyoruz şimdi? Mesela şöyle bakalım. Burada anlamadığınız yer olsa sorarsınız. Şimdi B'den ne diyor burada? Backward of the final destination to the starting point. Final destination'dan starting point'a doğru gideceğiz. Ee, mesela şuradan başlamış. 2. Bunun 2'ymiş. Bir de bu yoldan gidebilirsin değil mi? Buradan gidersen 3. Buradan gidersen 2. Yazıyorsun böyle. O zaman kaydetmen lazım. Değil mi? Subproblem'ı ayırdık bunları. Birinci step'i kaydettik. Buradan giderse başka da seçeneğin yok. Buradan geriye doğru başka şeye gidemezsin. Yani geriye doğru çözümleme yapıyorsun. Sonra buradan nereye gidersin? Buraya gidebilirsin. Buraya gidebilirsin. H'ten E'ye, F'ye gidebilirsin. E'ye gidince ne olacak? Postun 6 olacak. F'ye gidince postun 5 olacak. Buradayız. Burada 3'tü kostumuz. Buraya gelince kostun 8 olacak. Demek ki buradan buraya gitmek daha maliyetli. Bana maliyetler geliyor. Ve buradan buraya gidersem kostum 9 oldu. Bunu bir yere not edelim. Bu çünkü forward step. Daha ileriki aşama. Backward yani ileri backward. 5 dedik. 5'ten 4'e ekledik. Şurası 9. Bak buraya geldik. 9 oldu. Buradan böyle geldik. Böyle geldik. Böyle geldik. Böyle gitmek daha maliyetli. O yüzden bu yolu iptal ettik. Burası gitti. Demek ki buradan nedir şimdi bizim şeyimiz? Optimal petlerimiz. Olası optimal petlerimiz. Burası olabilir. Böyle de gidebilirsiniz. Şu anda burada 9'dayız. Burada 11'deyiz. Şimdi 9'dan buraya gelirsek 12 olur. 9, 3, 12. Değil mi? Daha kısa yolu var mı? Daha kısa yolu var. 3, 2, 5, 5, 2 daha 7. Buradan böyle gidersen buraya 7'de ulaşırsın. Sonra ne oluyor? 7, 4 daha 11 oluyor. Şurada 11 bak. Zaten buradan geldiğinde burası 11'de. 11, 2, 13 oldu. Burası da gitti. Demek ki senin optimal petin ne olmuş oluyor? Backward iteration'da. B'den H'a, H'tan F'ye, F'den D'ye, D'den A'ya. Ee, tamam. Basit yani. Bu çok basit. Şey olarak, mantık olarak böyle. Bunu diskrit uzayda, diskrit formülasyonuna getirmek problemli. Yani biz bunu kontrol problemi haline dönüştürebilmek, bu problemi kontrol problemi haline dönüştürebilmek açısından biraz 3, 2, 5, 2 daha 7, 4 daha 11. Evet, optimal cost 11. Bakalım burada the optimal cost 11. Böyle gidiyor. Tamam. The procedure is same but moving from the source. Ya da buradan da böyle yapabiliriz. Ama mesela bu iterasyon bunu finite step'te, mesela bu finite step olduğu için aynı bir şey fark etmiyor ama forward iteration'da infinite step olabiliyor. Yani sen kaç adımda buraya ulaşacaksın çünkü buralar kapalı oluyor. Backward step'te sen demek ki problemin sınırları belirlenmiş. Problemin sınırları belirlendiği için geriye doğru iterasyon yaparak çözmek. Finite time'de finite solution yani sonlu adımda buraya gidebilir anlamında algoritmik açıdan daha verimli. Forward iteration yaparsan o belirsiz. Çünkü ne kadar adımda gidebileceğini önceden bilemiyorsun. Fakat burada önceden kestirebiliyorsun o sayısını. Şimdi şuradan bakalım. The main steps involve solving an optimal control problem, dynamic problems approach. Öncelikle problemi formüle etmemiz gerekli. Define system dynamics. Sistem dinamiğini çıkaracağız. Kontrol girdilerimiz nedir? Objective function'ımız nedir? Optimal kontrolün kısıtları nedir? Bunları belirleyeceğiz. Daha sonra bu continuous time'daki deli ne yapacağız? Diskretize edeceğiz. Divide the problem into small time intervals. K iteration mesela diyelim T'yi böldük K adımlarında. N tane atıyorum. N tane adıma böldük çok küçük small steplerle. Onların hepsini o dinamik değişkeni o discrete modda iterasyon yapacağız. O zaman tüm state'lere ulaşabiliyor olacağız. Kontrol değişkenleri de aynı şekilde tabii bu intervalları da diskretize edeceğiz. Diskrete kontrol dersi almış mıydınız? Hayır hocam. Ben de anladım. Diskrete kontrol evet. O da önemli bir ders. Çünkü bu işlemcileri de gerçekleştirmek için Z transform kullanılıyor. Filtre tasarımları falan. Yani diskrete kontrol önemli. Öğeler forward yani yapıyor. İşte backward öğeler, forward öğeler metotlarla mesela diskretizasyon, dinamik sistemi. Ona bakarız. Define the value function. Bir tane işte objective value function, değer fonksiyonu belirliyoruz. Measures optimal performance that system over a given interval. Ya o iki aralıkta
o optimal performansı değerlendirebilmek için bir ölçmek lazım. Yani şeye göre. Sizin başlangıçtaki objective function'ınıza diskretize ettiniz. Her adımda o objective function'ı ölçmek gerekiyor. Define the cost to go function. Evet, bu da nedir? Yani given state, başlangıç state'inden final state'e gelene kadar end of the problem horizon, yani bir ufuk belirliyoruz. O final state'e gelene kadar o ufuk içerisinde bu cost function'ları toplamamız gerekiyor. Apply the principle of optimality, use the principle of recursive calculate. Evet. Bütün entire problemin ufkuna genişletecek şekilde bu değer fonksiyonunu rekursif olarak, yinelemeli olarak optimallik kuralına göre değerlendirmemiz lazım. Yani burada yaptığımız gibi. Hani objective cost function'ları değerlendirdik ya, neye göre değerlendirdik? Buradan buraya gitmek daha maliyetli, değil mi? Cost'ları saydık. Her adımda işte cost'ları saymak gerekiyor. Ona göre karşılaştırma yapmak gerekiyor. Rekursif olarak. Bizim aynı bu problem çözüm mantığımız, yani aslında bu problem çözüm mantığımızı algoritmik hale getirmemiz gerekiyor. Biz bu problemi düşünerek çözdük. Düşünerek çözmek, yine algoritmik o adımları kullandık yani. Dynamic programı da o yani. Determining the optimal control policy, optimal kontrol politikasını, stratejisini, kontrol inputlarını cost function'ı minimize edecek şekilde kontrol inputlarını belirlememiz gerekiyor. Daha sonra işte bu sistemi, artık bunları kurduktan sonra sistemi simülasyonu yapıyoruz. Simulate yapıyoruz mesela sistemi simülasyonunu. Solution çözümleri işte değerlendiriyoruz, rafine ediyoruz. Implement solution uygulama, implementation kısmında mikro işlemciye aktarma. Mikro işlemciye aktarıp işte bunu artık otomatik kontrol sistemi olarak problemi çözüp optimal kontrol politikasını gerçek zamanlı sistemlere uygulamak önemli. Şimdi bir tane sistemimiz var. Burada diskretize ederken, sistemi diskretize edince analog dijital konverter var. Clock sampler var, örnekleyici. Ondan sonra bu dijitali analoga çeviriyor tekrar. Geri besliyor mesela sinyali. Sonra buradan ne geliyor? UK kontrolcü sinyali geliyor. Bu ikisi arasında bu zaten discrete modda. Bunu şimdi MATLAB'de bunların blokları var. Discretization blokları var. Bunun aslında bu dersin öncülü discrete kontrol dersi. Discrete kontrolü görmek lazım. Evet, şimdi bu K zaman adımlarını gösteriyor. K artı birinci step'teki durum. Aslında bu türev. Yani şöyle oluyor. Xstat eşittir. Xstat T ya continuous time'de. Bunun discrete time'deki mesela nasıl yazıyoruz? Diskretize etmek demek ne demek? X sinyali K artı 1'de geliyor. K artı 1 değeri eksi K'daki değeri bölü K. K adım, değil mi? Xstat eşittir fxt ut mesela. UTT. Artık bunu diskretize edince ne oluyor bu? Çok small time step'lere bölüyoruz. Şu işin kısmı, şu türevin forward öğeler, bir sonraki türev ne demek? Bir sonraki değeri eksi bir önceki değeri bölü delta t time step. Limit t sıfıra giderken demek k. Yani delta t kadar. Bunu diskretize etmek demek. Bundan lineer fonksiyonu. Şunun hep xk'nın zamanını aldı. uk'nın zamanını aldı. K'nın zamanını aldı. Zaman adımına değerlendirip. O zaman xk artı 1 ne olacak? Eşittir k çarpı f, yani delta t. K çarpı f artı xk olacak. İşte bu diskretize edilmiş dinamiğin small time step'lere bölünmüş hali. Şu continuous time system. Şu discrete system model. Non-linear mesela. Non-linear system. Non-linear oldu. Fx böyle değiştiği için. Şunu zaten biliyorsunuz. Şu sistem simülasyon dersinde görmüştük şu modu. Değil mi? Tamam. Dolayısıyla bir tane performance measure belirliyoruz. Performance measure bizim zaten ne demiştik? Hatanın karesini minimize. Hatanın karesinin toplamını minimize etmek. Integral square error. U kare, E kare artı U kare gibi. Bunları performance measure'ları geçen derste görmüştük, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ona göre bir performance measure belirleyip o performance measure'ı da ne yapıyoruz? Diskretize ediyoruz. To find the optimal control problem. Optimal kontrol. Yıldız olunca ne oluyordu? Optimal.
Yani UK ne demek? Optimal kontrolü. UK yıldız e, optimal kontrol değeri değil mi? O zaman adımında yani. Şu K zaman adımında. Bunu sen sisteme uygularsan X optimali bulur. Optimal state'i bulmuş olursun değil mi? Gives the optimal state. Bu yıldız K. Optimal state'i bulduğumuzu varsayalım. And cost for all values. Optimal cost'u da bulduk. Optimal cost'u da diskretize ettik. Bu kısıtlar, şunlar kısıtlar, kısıt denklemlerimiz. Bu da bizim kendi objektif fonksiyon, ana denklemimiz. Bu bir fonksiyon değil mi? Yani xk, uk'ya, state'lere bağlı, uk'lara bağlı. Çünkü uk'yı da bazen minimize etmek gerekiyor. Onları gördük hep. Onlara bağlı bir fonksiyon. K'nci zaman aralığındaki değeri yani. J'nin her zaman performans diyecek, her zaman adımda değişecek. Dolayısıyla diskretize ettiğimiz için sonlu küçük parçaları o her küçük parçayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Sonra onları iteratif olarak analiz etmek gerekiyor. Şimdi bunlar için de Excel tablosu falan yazacağız. Kodlamaya geçmeden önce işte bunları yazacağız. Bir tane örnek çözeceğiz. Tamam. JXK dedik minimum. Evet, bunu minimize etmek istiyoruz. Amacımız bu. Şunlar kısıtlar. Şu backward iteration yapıyoruz ya. UK'yı burada minimize edeceğiz. Diyelim. Backward iteration yaptığımız için K artı J, K artı birinci optimal değeri alıyoruz mesela. Yani bir sonraki zaman adımındaki objective function alıyoruz. Onu bir öncekine back propagation yapıyoruz. J, K artı 1'deki çözdük önce. Optimalini bulduk orada. Aynı bu backward solution yaptığımız sonra buradaki problem bunu dahil etmemiz gerekiyor. Bir hafıza, bunu hafızada tutacak. Sonra bir önceki zaman adımına implement edecek değil mi? Onun toplamı şeklinde yazacak. Bu da kendi state'ini minimize edecek. Hem bu optimal solution'ı alacak hem de bu kendi state'ini minimize edecek. Kısıt denklemlerinin dahil olduğu teorik kısımlarını anlatıyoruz. Zaten uygulamasında oturacak daha iyi bir şekilde. Cost function from any state. Tamam, K artı birinci state'den optimal state'den optimal cost'u bulacağız. The final stage KF. To the final stage KF'den. Evet, KF'ye nasıl ulaşacağız diyor burada. K artı birden K'ya. Yani KF'den aslında en son değerinden bunun bütününü yani başlangıç initial state'e ulaşmak istiyoruz aslında. Mesela şimdi şuradan bir bakalım. Bir tane sistemimiz var. Evet, şu şey example. Heh, example bu olsun. Tamam. Şu example'a gelmeden önce şu example'a gelmeden önce şuradan da biraz bakalım. Şuradan da bakalım. In order to determine performance system quantity ve design efficiency performance measure. Tamam. Performance measure'ı başta seçmen gerekiyor değil mi? Şimdi burada evet, esas olan şu zaten. Şu performance measure'ı seçmek. Biz bunu probleme uyarlamamız lazım. Yani kendi problemimizi, kontrol problemimizi uyarlarken bizim optimize etmek istediğimiz şey neyse ona uygun bir performance measure kriteri seçmemiz lazım değil mi? O zaman o problemi doğru tanımlamak gerekiyor. Yani o zaman bunu koşulu boundary condition oluyor. Bu dynamic problem, çünkü dynamic problem çözüm yöntemi. In general, all objectives of particle system are used very complex, depends on specific operation methods. Ölçütleri, işte reliability, güvenilirlik, cost ve diğer performans kriterleri seçmek karmaşık bir iş diyor. Risk maintaining availability, power consumption, life expectancy. Yani mesela batarya sisteminin state of health'ini optimize etmek istiyoruz. O zaman ona göre akım gerilim karakteristiklerini ayarlamamız lazım. Akım gerilim çalışma şartları durumlarını. Ona göre bir optimizasyon belirleyebiliriz. O zaman batarya uzun ömürlü olur. Ama sen diyelim range'i maksimize etmek istiyorsan bataryayı daha farklı arabanın mesela elektrikli aracın gideceği range'i maksimize etmeye çalışmak istiyorsan bataryanın benim için önemli değil dersen ömrü o zaman yüksek akım mesela çekersin yüksek torklarda atıyorum. Bunu sürersin motoru sürekli. Ne olur o zaman daha ne derler ona? Daha hızlı bir yere ulaşırsın diye atıyorum.
Ha, menzil dersen menzilde o da yine şeyle alakalı. Dolma boşalma süresiyle alakalı. O zaman ona göre ayrı bir optimizasyon yapman lazım. Yani siz burada sizin amacınız neyse ona uygun bir performans kriteri belirliyorsunuz. Tamam mı? Power consumption'ı minimize etmek istiyorsanız. İşte Bunu riskleri hocam azaltmak. Heh, bizim İHA sisteminde de kullanabiliriz değil mi? Mesela kalkış için istediğimiz değer atıyorum maksimum lift. Ona tabii. uygun değerleri bununla da seçebiliriz sanki. İşte lifti maksimize edecek şekilde başta bir Yani performans kriteri belirlersin. Sonra diğer state'te başka bir bilgi. Diyelim lift kaldı. drağı minimum edecek seyirde. Aynen. Farklı bir çalışma noktasına geçtin. O zaman orada başka bir optimizasyon yöntemi buluyorsun. Bunlar Hı hep böyle hı. parça parça birbirine entegre edilebilir yani. Belirli Anladım hocam. zamanlarda öyle bütün tüm genelinde sistemin çalışması tüm geneline ait değil de adaptif olur o zaman. Yani o zaman o adaptif optimal kontrol olmuş olur. Bunun çıktı olarak mesela hocam kanat pozisyonu gibi şeyleri bundan alabilir miyiz? Farklı kanatlar tanımlayıp şunun için bunu seç, bunun için bunu seç gibi bize o şekilde net bir çıktı verebilir mi bu sistemler? O statik senin dediğin tasarım optimizasyonu. O statik durumda. Bu dinamik optimizasyon. Yani başta tasarımı yapıyorsun. Ondan sonra onun çalışmasını optimize ediyorsun. Yani kontrol surface'ı. Anladım Hani hocam. kanat seçimi o ayrı. Kanat seçimi ve kanat tasarımı statik optimizasyon. Bizimki şey değiştiriyor ya hocam. Konum değiştirecek ya havadayken. Ha, evet, aynen. O zaman evet, doğru. Onu dinamik optimizasyona uyarlanabilir, aynen. Yani model prediktif kontrol yapılır. Ee, Daha farklı yine optimal kontrol yöntemleri. Bakmak Hı lazım hı. işte literatüre, makalelerde neler yapmışlar. Tamamdır hocam. Tabii o çünkü dinamik problem oluyor aynı zamanda. Çünkü onu sen çalışma şartlarına göre o kanadın yapısını, formunu değiştirebiliyorsun. Anlık taleplerimiz değişiyor Tabii. konuma göre. Ona göre de şey değişecek. Hı hı. Ee, işte nature of problem dedik. Space Vehicle Tracking'de mesela reliability önemli, güvenilirlik önemli. Ee, Uzay aracında cost önemli. Yani less emphasis cost. Cost o kadar önemli değil. Bu çünkü araştırması olduğu için maliyeti maliyetler yüksek olsun, düşük olması hiçbir önemi yok. Çünkü ticari bir şey değil bu. Uzay araştırmaları askeri bir araştırma. O yüzden bunda maliyet kısıtlaması yok. Yapabilecek en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ama diğerinde mesela mühendislik bu olsaydı, ticari bir ürün olsaydı bu sefer ne olacaktı? Maliyetleri minimize etmeye çalışacaktı. O zaman da en iyisini yapmak olmayacak. Senin için önemli bir kriter olmayacak. Çünkü maliyeti yüksek olacak o zaman. Anlatabildim mi? Bu ikisi arasında trade-off var yani. Leading radar kontrol, işte radar kontrolde processing rate önemliymiş. Çok hızlı tepki vermesi. Ve life expectancy'si düşük yani neden? Garbage in garbage out yapabiliriz yani. Uzun ömürlü olması şart değil. Önemli olan o anda işini görmesi. Yani sen bunu uzun süre kullanmayacaksın. Yenisini tekrar yaparsın. Hemen. Yani şu üretim bandından hızlı bir şekilde onu üretip yapabilirsiniz. Atıyorum. Information processing handling capability demiş. Böyle şeyler işte yani, değil mi? Sivil incelikte nedir? Maliyet önemli. Şeyleri tabii kriterlerine uygun sağladıktan sonra mukavemet, işte dayanıklılık, mesela binanın statiğini, o dayanıklılığını, mukavemetine uygun hesaplamaları yaptıktan sonra ondan sonra da malzeme kriteri önemli yani. Optimize etmek önemli. Kostu yani minimize etmek. Selection of some performance measures for control systems, performance measures, işte kontrol variables. Evet, kontrol variables, state variables var. Durum değişkenlerimiz, bir de kontrol değişkenleri var. Bunlar arasında optimal kontrol probability defined stated as follows. Evet, şuradaki U'nun en değerini bulmak. Aslında nasıl teorik olarak şeyimiz bu. X'tat eşittir. Xt ut t. Aslında optimal state ne oluşturuyor? X'tat yıldız o zaman ne oluyor? X yıldız, U yıldız. Şu optimal state. O optimal dediği koyunca yıldız koymuş. Burada bu notasyon bu şekilde gösteriliyor. X'e ulaşmak için, yani bu optimal state'e ulaşmak için gerekli kontrolü. Çünkü önce kontrol edeceksin. Sonra o durumun optimal olup olmadığına bakacaksın. Yani ne oluyor? Forward, UT'den state'e geçiyoruz değil mi? Yani önce optimal kontrol yasasını buluyoruz. Ondan sonra oradan optimal state'e geçiyoruz.
Mantıklı şekilde buna göre bir performans indeksi belirleniyor. Sıfırdan çalışma zaman aralığı nedir? Mesela T0'dan TF'ye. Bu final state performance index. Mesela performans indeksi koyarken benim final state'im bu olsun diyorsun. Çünkü burada steady state kavramı var. Steady state error'ı minimize etmeye çalışacaksın mesela. Final state'te bir tane şey koyuyorsun. Performans kriteri koyuyorsun. Bir de tüm zamanlarda da hatayı minimize etsin mesela diyorsun. Atıyorum. O zaman bu time integral olmuş. T0'dan başladın, T final'a kadar. Yani hem steady state error'ın karakteristiğini iyileştireyim diyorsun. Hem de initial state ile final state arasındaki nedir? Hatayı minimize etmeye çalışayım diyorsun. O zaman da ona göre şu iki performans indeksini süperimpoz ettik. Tek bir hesaplamanızı yaparken bu performans indeksini bu şekilde alacağız. C. Yani şöyle mesela sen onu değerlendirme altına almasın. Steady state, referans sistemin bu. Senin state'in bu. State'in geliyor mesela hız kontrolü yapıyorsun atıyorum. Başlangıçta çok büyük şey yaptı. Neydi? Overshoot yaptı. Sonra geldi sen böyle yapması steady state'e oturdu diyelim. Bu iyi bir şey değil ki. Transient bir davranış kötü. Çok fazla enerji harcıyorsun başta mesela atıyorum. Hız kontrolü multivariable sistem. Evet. Yani çok giriş çok çıkışlı bir sisteme ele almışız. Zamanla değişen. Şimdi burada referans inputumuz var. Tamam. Kontrol bloğu işte sistemi bu şekilde göstermiş. Burada bu state durumların integralleri input bloğu daha sonra da feedback kazancı diye referans sistemini besliyor. It is desired to find the control. Bu genelleştirilmiş formu yani. Multiple output kontrol sisteminin genelleştirilmiş formu. It is desired to find the control in such a way that the output xt state to follow or track the desired. Evet, referans yapması bekliyor. Takip etmesi bekliyor. T0, TF6. Ne demiştik şimdi? Referansımız var. Bir tane de bizim xt durumumuz var değil mi? rt, xt. Referansımız şöyle olsun. Sen şimdi xt burada diyelim bir kontrol yöntemine göre yaptığım kontrolcüyü tasarladım. Böyle. Steady state'i diyelim TF'de minimize etti. T-final'da steady state'leri minimize etti. Ama transient cevabında hataları yüksek. Ne yapmak lazım? Sen transient hataları da düşük tutacaksın. Mesela şöyle bir optimal kontrollük olsa tak diye çok iyi olur değil mi? İşte performans kriteri bize onu sağlıyor. T0 ile TF arasındaki tüm noktaların yani aradaki tüm değerlerin discrete'de K state'ler var. KK artı 1. Ya bir sinyali diskretize etmek ne demek? Yani şöyle bir sinyali ne yapıyorsun? Zaman adımlarına bölüyorsun. K artı 1, K artı TF, K artı K artı sıfırdan başladık. İşte K böyle gidiyor. Diskretize etmek sinyali yani şeylere bölmek. Çok küçük parçalara bölmek. Ayrıklaştırmak. İşte orada bu her adım bütün zaman adımları için geçerli. İntegralini alıyoruz burada. Weighted sum integral olabilir hatanın. Bir de TF'de bu steady state, final'da steady. Şöyle olsaydı eğer final'da steady state error gözetmeseydi steady state final state'e bakmasak yani dikkat etmesek final state'e hataları geldi düzeltti. Hataları minimize edebilirsin mesela. Hataları minimize etti. Sinyal davranışın mesela şöyle oldu. Ama steady state error kaldı. Bakın genel olarak overall'da steady state, hatalar düşük. Yani referansı kıyasla. RT eksi XT yapıyoruz ya. Her bir zaman adımında diyelim toplam hatalar düşük. Mesela rise time'ı da böyle şey olsun. Mesela şöyle gelsin. Hemen otursun. Ee, oturmasın da şöyle diyelim. Bir üstte bir tane şey kalsın. Steady state kalsın yani. Steady state error kalsın. Finite time'de bunu sağlayamadığı için steady state error giderilmediği için ne olacak?
bizim performans kriterimizi sağlamayacak. O yüzden yani şunu ekliyoruz. Şu kısım hem steady state'deki davranışı, final time'daki. Bu da sıfırla TF arasındaki davranışını bize şey yapıyor. Optimize etmemizi sağlıyor. Tamam mı? O zaman devam edelim. JT'deki RT eksi işte nedir bu? Error, hata. Artı eksi sinyal alabildiğine göre gerçek performansı very poor olacak, kötü olacak. O yüzden ben bunu mutlak değerini almam lazım, değil mi? Çünkü artı eksi birbirini götürür. Ne olur? Performans kriterini belirlerken osilasyon yapacak mesela. Bir şey üzerinde osilasyon yaptı. Böyle böyle osilasyon yaptı. Burası ile burası birbirini götürdü. Ama hata devam ediyor, değil mi? Hatayı sen toplarsan hatayı burası zero sum. Zero sum ama gerçekten hatamız var. Bu onu o hassasiyeti ayırt edemiyor. Yani. O yüzden böyle yapamayız. Sinyalin mutlak değerini almamız lazım. Mutlak değerini alınca hepsini şey yapıyor. Pozitif değil. O zaman hataların hepsini değerlendirme altında. Anlatabildim mi? Bunu karesini almakta daha iyi. Karesini alacağız çünkü enerji fonksiyonu cinsinden ifade etmiş oluyorsunuz. 1 bölü 2 mv kare mesela. Değil mi? Enerji fonksiyonu. Şimdi enerji benzeri bir fonksiyon üzerinden ifade etmek, enerjiyi minimize etmek açısından mesela daha mantıklı oluyor. Tracking kontrol probleminde mesela bu probleminde if the multivariable case çok değişkenli bir sistem olursa yani bunlar bir vektörel formda ifade edilse birden fazla state'im var. Aynı anda hepsini. O state'lerin değişimin aynı anda hepsini referans değeri de birden fazla. Multiple output. Dolayısıyla bunların hepsini aynı anda minimize etmen gerekiyorsa o zaman performans indeksini matris formunda yazman lazım. İşte Pontryagin minimum principle. Biz daha sonra bunlara geçeceğiz. Single tek değişkenli değil de multivariable sistemlere bakacağız. İşte bunun için de tabii multivariable kontrol ayrı bir ders var. Multivariable feedback kontrol dersi var. E, multivariable feedback kontrol. Ona da bakmak lazım. Yani bu kontrol hep birbirleriyle bağlantılı konular olduğu için tek bir derste bunları anlatmak mümkün değil. T0'dan TF'ye mesela integrali. Bunlar tabii pratik yaptıkça, problem çözdükçe, gerçek zamanda, gerçek projelerde uğraştıkça sizin kendinizin de yani sonradan öğrenmeniz gereken şeyler. Yani bütün dersleri almak zaten mümkün değil tek bir müfredat içerisinde. O yüzden kendi başınıza da öğrenip çalışmanız gerekiyor. Performance measure dedik. RT eksi XT. Şu ne yaptı? Hatanın transpozunu aldı. Hatta bu kuadratik fonksiyon ne yapıyor? Karesini hesaplıyor. Şurada bir matris atıyor. Matris ağırlık matrisi, weight matris. Şurada da Q ve R yani LQR. Şu çok önemli optimal kontrol probleminde LQR tam. LQR tam. LQR kontrolcü tasarımda mesela lineer kontrolcüde mesela objective function'ı hatayı bir Q gibi bir matrisle çarpıyoruz. Burada kontrol sinyalinde ne yapıyoruz? Bu artı kontrol sinyalinde R gibi bir matrisle çarpıyoruz. Bunlar ağırlıkları yani sen kontrole mi daha fazla ağırlık vereceksin? Yani aslında bu kontrole ağırlık vermekten kastım buradaki ne derler ona? Cost function'ı minimize etmek. Yani enerji verimliliği. Yani daha düşük sinyaller üzerinden çalışmak. Sen mesela enerji verimliliğine mi daha çok ağırlık vereceksin yoksa hatayı gidermeye mi daha çok ağırlık vereceksin? Sistemin responsunu mu iyileştirmeye, hatta oradaki steady state error'ı iyileştirmeye mi daha çok ağırlık vereceksin? O yüzden burada ağırlıklı bir dengeli bir şey kurmak lazım. Performans kriteri kurmak lazım. Tamam mı? O da mesela T0'dan TF'ye gelip bakacağız. Başlangıç durumundan final state'e ne yapıyoruz integralimizi? 1 bölü 2 dediğimiz enerji benzeri bir fonksiyon ürettik. 1 bölü 2 işte mv kare. 1 bölü 2 mv kare enerji gibi ya. Kinetik enerji ya mesela. Bu da ona kinetik enerji gibi bir fonksiyon üreteceğiz yani. Bunun mutlak değer ifadesi. Önce bir mutlak değeri alıyoruz. Mutlak değeri aldık. Ondan sonra 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 çarpı mutlak değeri rt eksi
xt dedik. Rt referans değerimiz, xt state durum değerimiz. Bu tabii matris formunda bir çok değişkenli olduğu için multivariate bir sistem olduğu için vektör formunda matris vektör formunda. Bunun transpozunu alıyor. Şu ifade mutlak değerin içerisinde transpozunu alıyor. Sonra Q gibi bir matrisle çarpıyor. Qt gibi bir matrisle çarpıyor. Şu matris. 3 tane gibi olsa 3'e 3'lük matris oluyor değil mi? Pozitif simetrik. Pozitif definit olmak zorunda. Simetrik olmak zorunda. O seçtiğim matris. Çünkü ayrı 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 bunların her bir state'in bağımsız olduğunu kabul ediyoruz. Birbirine bağımlı, lineer bağımlılık olmadığı için pozitif definit simetrik olması lazım matris. O şeyden geliyor. Lineer cebirden geliyor. Lineer cebiri iyi bilmeniz lazım. Bu şeyle uğraşacaksanız yani state feedback kontrolcü tasarlayacaksınız. Lineer cebir üzerinden yapılıyor bunlar. Evet burada bunu aldık. Şunu aldık. Şunu transpose aldık. Tamam güzel. Sonra geldik artı dedik. Şimdi bu şeye geleceğiz. Kontrol sinyali kriterini koyacağız. Şu kontrol sinyalinin değeri. Bunun transpozu. Zaman değeri. R gibi bir matrisimiz var. RT gibi bir matrisimiz var. Bu da simetrik oluyor. Simetrik pozitif define oluyor. Çünkü neden? Her bir kontrol surface'ı birbirinden bağımsız. Birbiriyle bağımlı eğer simetrik yapmazsan sen bunu birbirine bağımlı olur değil mi? Lineer dependent çözüm olur. Lineer dependent kovaryans var. Kovaryansları da dahil ediyoruz sisteme. O matematiksel çıkarımdır. Matematiksel şey olur. Tamam. Bunu da zaman aralığında yapmamız lazım bize. dt zaman aralığında isteniyor. Tamam. Performans meclis LQR probleminde bu şekilde. Şimdi devam edelim. Evet. Q weighting ne diyor burada? Q weighting matrix from dimensions end to end. İşte bu da m to m. M tane input varsa, n tane state varsa değil mi? Bu m input vektörün kontrol vektörün boyutu. X de state vektörün boyutu. Bunlar m'lik pozitif semai definit, pozitif definit matrislerimiz. Regulator problema gelirsek bu tracking problem. Yani sinyali takip etmemiz lazım. Tracking problem. Tracking kontrol. Tamam. Regulator problema gelirsek burada bunların içerisine ne yapıyoruz? Deneye ekliyoruz. Final state'deki durumu ekliyoruz. Final state'deki şunu ekliyoruz. XF, X üstü F, XF, phi. Burada da theta gibi bir matris tanımlamamız gerekiyor. Minimum time problems'a gelirsek kontrol teori because equation'ları often. Yani ben burada en kısa zamanda mümkün olduğunca en kısa zamanda bu problemi çözmek istiyorum derseniz initial state final. Bu elektronik sistemlerinde mesela diyelim silah sistemlerinde çok hızlı tepki vermesi lazım değil mi? Diyelim silah sürekli ateş ediyor. Otomatik bir turret'ınız var. Bunun biz geçen şeyini yapmıştık yani bir konferans makalesi yayınlayacağız. Bununla ilgili çalışmasını yaptık. O yüzden anlatıyorum. Çok hızlı bir şekilde ne derler ona? Saniyede mesela 10 tane atış yapıyor diyorum. O zaman ne oluyor? Disturbance oluyor burada üzerinde. O robot kolunun üzerinde disturbance oluyor uç noktasında. Bunu sen çok kısa zamanda yapman lazım. Toparlayabilmen lazım. Yani uzun zaman olursa hedeften saptırırsın yani o açıyı. Dolayısıyla çok time problemi yani. Zamanı da çok hızlı bir şekilde tepki vermesi lazım sistemin. Yani rise time'i falan çok düşük olması lazım. Çok kısa sürede final time'e gitmesi gerekiyor. O zaman da ne oluyor? Buradaki performans vision'ı TF eksi T0, final eksi TF eksi T0'da performans vision kriteri olmuş oluyor. Bu zamanı tepki zamanı steady state'e oturma zamanı settling time'ı minimize etmeye çalışıyoruz.
İşte Rice typeset. Minimum control effort problems. Bir de burada enerji basis. Eğer senin ana kriterin enerji ise ben enerjiyi minimize etmek istiyorum derseniz sistem tepkisi benim için o kadar önemli değil. Yavaş sistemlerde, yavaş çalışan sistemlerde böyle zaman problemi çok hızlı değişim olmayan sistemlerde, elektronik olmayan atıyorum veya şeyde daha çok enerji harcayan yüksek inertial sistemlerde nedir? Kontrol efortu azaltmaya çalışacaksınız. Kontrol efortu da robotikte de bu kullanılıyor. Robot kolunun kontrolüne de az enerji maliyeti düşük maliyette çalışsın diye. O zaman da ne olacak kontrolcü şeyiniz? Performans measure'ınız. UT alfa UT. Değil mi? Sadece ben bunun karesini kuadratik olarak buradaki enerjinin karesini ifade etmeye çalışıyorum diyeceksiniz. Değil mi? Bu da bir vektör tabii birden fazla kontrolcü surface varsa mesela bir sürü elektrik motoru var. Robotta mesela 10 tane. 6 serbest derece motorda 6 tane kontrol surface var değil mi? Şeylerine bağlı, jointlerine bağlı olarak motorlar takılıyor. Orada onların her birinin enerji sarfiyatını mesela atıyorum minimize etmeye çalışacaksınız. Atıyorum. O zaman da master kontrolcü, işte master optimal kontrolcü tasarlamanız gerekiyor onun için. Çünkü inner loop'ta kendi motor kontrolcüleri var. Inner loop'ta çalışan torque hız kontrolcüleri var. Sonra bir tane onun üst loop'unda şey var. Bizim ana robot kontrolcü, robot dinamik kontrolcüsü var. O ne yapıyor? End efektörü istenilen konuma istenilen mesela yörüngede olacak şekilde senin motorların açılarını ayarlıyor. Joint angle, joint işte acceleration işte şeylerini, speedlerini, joint angular speed, angular acceleration'ları ayarlıyor. Bir de tabii bunun üstüne ben hem bunları yapacağım diyeceksiniz hem de atıyorum bu sistem bu düzgün çalışsın, kararlı çalışsın ama aynı zamanda da olsun, enerjiyi minimize ederek çalışsın. O zaman bu şekilde bir optimal kontrolcü tasarlamanız lazım. Performans kriterini belirleyerek. Performans measure'ı belirledikten sonra artık bizim amacımız task. Bir sonraki amacımız kontrol level belirlemek. Open loop olursa kontrol function diyor. Closed loop'ta kontrol yasası oluyor. Minimum principle, constraint boundary value problem. Bu two point boundary value problemlara geleceğiz. Şimdi dinamik programla bitirelim. Dinamik programında Hamilton-Jacobi-Bellman equation üzerinden yapılıyor. Dynamic programming. Bunlardan bahsettik zaten söyledik. Partlara dekompoz ediyor. Küçük partlara problemi çözülebilir hale getiriyor. Küçük partları ayırıp diskretize ediyor. E, her bir diskretize aşamasında da ne oluyor? Bir successive decomposition. İşte optimallik sağlanıyor mu diye kontrol ediyor. Whatever the initial state and initial conditions are remain decision must consider. Ona göre de bir karar veriyor. Optimal kostu belirleyip o yolu optimal peti belirleyerek şekilde karar veriyor. Bu soyut tabii optimal. Optimal petten kastımız kontrolcü yasası. Yani her adımda o kontrol şeyini minimize edecek şekilde performans kriterini ayarlıyor. Mesela burada pet olarak bu tabii geometrik anlamda böyle A'dan B'ye gidiyor, B'den C'ye gitmiş demek ki. Burada kostların ikisi ne olacak? Toplamda ikisi olacak. A'dan E'ye ulaşınca, A'dan C'ye ulaşmak için CAB artı CBC finite biliyoruz. Ama mesela bu pet buradan da gidebilir, buradan da gidebilir değil mi? Buradan ulaşırsa nasıl ulaşır? JAB, JBE, JCEC değil mi? Ya da JBBC, JBCE, E'ye nasıl ulaşacak? Şöyle ulaşacak ya da böyle ulaşacak. Optimal pet o zaman ne olur? Böyle daha kısa. Atıyorum uzunlukları ölçüyorsak. Amacımız mesela uzunluğu minimize etmekse o zaman buradan buraya bu yörüngede ulaşmak daha kısa. Değil mi? Yani Euclidean distance. O da distance function'lar tanımlanıyor. Mesela distance function'lar birçok farklı distance function var. İşte geometric information teoride. O işin ayrı boyutu. Yani analitik geometri, geometric information teori. Optimal belirlemek. Optimal uzay belirlemek. O uzayda eğri uzayda mesela minimizasyon şeyleri farklıdır. O eğri metriklerde, tensör metriklerinde minimizasyon kriterleri farklıdır. Ya, bu çok konu yani derin konu da böyle hepsini tek tek anlatmanın imkanı yok tabii.
Böyle keyword şey olarak söylüyorum. Yani. Genel kavramsal olarak söylüyorum. Siz sonra mesela ilginizi çekerse araştırırsınız. JAB'den JB mesela JAB, JA ile E arasında optimal cost buymuş mesela. Sonra AB, ABE'de ulaşmak nedir diyor. Optimal pet diyor. Tamam. Mesela burada ne olur? B'den C'ye ulaşmış. B'den D'ye. B'den C'ye. Allowable decisions yani kararlar birçok farklı olasılık var değil mi burada? Çok farklı alternatifler var. Alternatif uzaylı, alternatif yollar var. O alternatif petlerin hepsini tabii değerlendirmek değil. O zaman ne olacak? Suboptimal ve suboptimal solution'lar da geçerli olur. Yani siz problemi çözecek seviyeye optimize etseniz, yani global optimali bulacağınız diye bir şey yok mesela. Uzayınız çok karmaşıksa, o tasarım uzayınız çok karmaşıksa problem uzayınız. Bunu bir de sonlu zamanda dinamik optimizasyon çünkü sonlu zamanda kısıtlı süre içerisinde mesela statik optimizasyon olsa sen uğraş uğraş dur saatlerce. Mesela aylarca optimize et o problemi. Global optim bulmaya çalış tamam ama dynamic optimizasyonda öyle değil. Hemen karar vermeniz lazım. Çok anlık. Mesela model prediktif kontrolde de öyle. Horizon o ufuk belirli bir ufuk belirliyorsunuz. O ufukun sınırları içerisinde kısa zamanda karar vermeniz lazım. O yüzden orada suboptimal solution'lar çalışsa sistemi toparlayacak şekilde, işinizi görecek şekilde real time kontrol olmuş oluyor. Yani. Real time olmuş oluyor. Karar verme. Real time decision. Sequential real time decision falan işte. O anlamda ne oluyor? Hızlı karar vermeniz lazım. Ve suboptimal solution'ları bulsanız da sizin için yeterli olabilir. Sequence of decision. Optimal policy, optimal strategy. Yani ne demiş mesela CBC, CCF. Mesela burada CBC'ye gitmiş, sonra CCF'ye gitmiş. B, DB, DF'ye de gidebilirdi. BEEF'ye de gidebilirdi. Değil mi? BDDF'ye. Bunların hepsi optimal aslında. Buraya aslında bakacak olursan bunların da hepsi optimal. Alternatif çözümleri optimal. Ama hangisi birbirleri arasında belki çok küçük fark var diyorum. Tamam o zaman bir karar veriyorsun işte burada. Optimal decision bu olmuş oluyor. Evet şimdi böyle bir örnek var elimizde. XK artı 1, XK artı UK. Mesela bizim kontrol diskrize ettik sistemimiz şurada. Şurada mesela diskrize edilmiş hali bu non-linear fonksiyonu nasıl yapmıştık? Ha şöyle. Ha, bunu diskrize ettik. Edilmiş halini verdik mesela bu da sistemin. Herhangi bir transfer fonksiyonunun diskretize edilmiş hali bu. Senin aynı zamanda bu sistemin olmuş oluyor. Yani sistem dinamiğin olmuş oluyor. Bu sistem dinamiği var elinde. Performans kriterinde bu. Performans kriterinde neymiş? K0'dan KF'ye, KF eksiyle bir son adımdan bir öncekine kadar olan toplam state'lerin karesi artı şeylerin karesi, kontrol değerlerinin karesinin 1/2'si şu enerji fonksiyonu, enerji benzeri fonksiyon. Artı final state'teki durumun karesinin işte yarısı. Şurada final state'teki durumun enerjisi. İkisinin toplamı senin optimizasyon performans kriterini oluşturuyor. O zaman problem bu şekilde tanımlanmış. Biz burada hesaplamaları kolaylaştırmak için ne yapıyoruz? Bu aslında KF'yi senin sample simulation time'ına göre. Diyelim sen 10 saniye boyunca elde etmek istiyorsun o değerleri. O zaman ne yaparsın? Diskretize edersin. Discretization time'ı, step time'ı bellidir diyelim. 1e-3. 10, 10 bölü 1-3 ne olur? 100 bin adım mı? Kaç adım yani? 100 bin adım gerekir değil mi? Her bir zaman adımı için diskretize edersen sen bu sinyali, bu sistemi. Mesela final time'ın 1 second. Ama sampling time'ın 0,01 diyelim. Kaç tane adım olur bir saniyede? 0,01'den 100 adım mı olur? Ha? Değil mi? O zaman senin elin 100'dür. 100 tane adım sayın. Birden başladın. K eşittir birden başladın. N'e kadar gittin. O zaman şeyin ne olur? En son KF ne olur? K final eşittir 100 olur.
Biz basitlik için K final'ı, çünkü tablo 100, o zaman %100'lük matris, öyle 100 tane şeyden oluşan, satırdan oluşan bir matris yazman lazım. Her bir backward iteration yapıyorsun ya. O zaman burada ben bu problemi, çok uzun sürer bu. Basitleştirmek için iki adımda, mesela iki adımda olsun atıyorum. İki adımda değerlendirelim. Constraint kuantize ediyoruz ya. Sıfırı, biri, ikiyi değerlendirecek o zaman, değil mi? Final step 2 olursa, KF eşittir 2 olursa, successive 0, 1, 2 successive şeyler, sub problem. 0, 1, 2 adımlar bunlar. Evet, UK'da constraint, bir de constraint verilsin. Yani kısıt verilsin. UK kısıtı mesela şey olsun. Bunu da probleme göre belirlenecek. Mesela uçuş probleminde şeydir. Kontrol surface'lar elektrik motoru olduğu için elektrik motorunun tork şey değerleri. Maksimum minimum tork değerleri oluyor değil mi şeyde? En fazla o torkun dışına çıkamıyorsun mesela. O kuvvetin dışına çıkamıyorsun kontrolcüde. O zaman ne olur? Tork kontrolü yapacaksın diyelim. Minimum maksimum saturation oluşur yani. Doyuyor. Elektrik motoru, çünkü elektrik motorunun şeyi bellidir. Karakteristiği nedir? Maksimum torktan böyle gidersin değil mi? Hız arttıkça. O zaman admissible T omega karakteristiği var. Elektrik motorunda bunu satüre edilmiştir. Burada sabit constant tork. Bir de power'ına göre, gücüne göre mesela. Dolayısıyla senin verebileceğin bir constraint ediyorsun. Gerçek physical probleme göre atıyorum. Burada mesela 1 ile -1 arasında sinyal. Kontrolcü sinyali 1 ile -1 arasında değişiyor olsun. Evet, successive steplerin K 0, 1, 2. O zaman UK ne olur burada? Diskretize edersek bunu 0,5'lik aralıklarla yapalım. Sample, bu UK'nın adım sayısı da 0,5'lik aralıklarla olsun. UK o zaman nasıl gider? UK'ya -1 ve -1 alabilir. -0,5 alabilir. 0 alabilir. 0,5 alabilir. Kabul ettik yani. 1 alabilir değil mi? O zaman ben burada optimal tercihi benim optimizasyon fonksiyonuna göre, burada belirlediğim performans kriterine göre bu optimal kontrolün her bir adımlarında, her bir şeyde değerlendirip state'lere bakmam lazım değil mi? Optimal state'lere geçmem lazım. Bu kontrolleri her birini hesaplayıp, buradaki değeri için hesaplayıp, çok basit aslında yani. Cost'lara bakıp o cost'ları minimize edecek şekilde seçmem lazım. Sequence, yani UK sequence seçmem lazım. K eşittir 0'da ben optimal UK 0 değerim var. Onu verdim, buldum. Sonra burada K eşittir 1'de bulacağım bir tane sequence. Bu optimal 1'de bulacağım. K eşittir 2'de sequence bulacağım. Optimal kontrol bunu veriyor. Horizon yani. Horizon'ın nedir? Kontrol horizon'ın ne? 0 ile 2 arası. Zaman anlamında yani. TF. Değil mi? 0, 1, 2. Horizon'ı düşük tuttum. Problem karmaşıklaşmasın diye. İşlem sayımız. O zaman işlem kapasiten artar. Horizon'ı yüksek tutarsın. İşlem kapasiten artar. İşlem kapasitenin artmasında dezavantajı ne? Mikro işlemciye yük gider. Mikro işlemci o zaman da hesaplayamaz. Time delay olur. O zaman kontrolcün çalışmaz. Düzgün çalışmaz yani. Optimize edemezsin sen bunu o zaman adamında. O kadar süren yok. Çünkü kısa, o zaman mümkün olduğunca biz kısa tutmaya çalışacağız şeyleri. Ama kontrol horizon'da kısa tutarsan bu sefer onun da dezavantajı var. Bu kontrol horizon seçimini de etmek lazım. Onun dezavantajı da mesela önüne bir engel çıkar. Uzakta bir engel vardı, sen onu görmezsin. Bunları böyle kısa kısa tutuyorsun ya. Uzaktaki engele göre optimize etmen gerekir. Mesela baştan hızını azaltıp böyle gitmen gerekli. Sen burada dan diye çarparsın. Çünkü şeyleri kısa tutma, optimize şeyleri değil mi? Adımlarını. Adımları da o kadar kısa tutmak iyi değil yani. Dolayısıyla çünkü geniş bir state'te mesela bazen, çünkü bu derivatif gidiyor. Derivatif geleceği tahmin etmeye yönelik. Senin bir an önce hızın da yüksekse mesela hemen trajektörini böyle belirlemen lazım değil mi? Eğer bu işlemi yapmazsan sen kontrolde böyle dümdüz etmeye devam edersen pat diye çarparsın. O yüzden bunun da trade-off var bu ikisi arasında. Evet, state'lerin ne olacak peki? Tamam, kontrolcü şeyini belirledik. UK'yı belirledik. Peki state'ler ne olacak? State'ler de 0 ile 2 arasında olacak. State'lere de verilmiş yani. Senin çünkü limitlerin belli. Mesela aracın hızlanma limiti belli. Atıyorum diyelim, aracı kontrol ediyorsun, otonom aracı.
Onun hızı ölçtün diyelim. Steady state'in durumun hızın gidebileceği maksimum minimum değerler belli. Hızın alabileceği. O yüzden bu state'e de şey veriyorsun. Saturation veriyorsun. State'e de mesela diyelim saturation verilmiş. Bu örnek problem yani. Çok şey değil. Konuyu anlayasınız diye bir örnek problem üzerinden yapıyoruz. Şeyi yani bu kontrol problemini bu dynamic optimization'a adapte uyarlayabilmemiz için implemente edebilmemiz için gerekli. Bu state'lerde nasıl değişti? 0, 0, 5, 1, 1,5, 2 diye değişsin state'lerimizde. Tamam mı? 0, 0, 5, 1, 1,5, 2 diye değişsin. 0,5'lik artışlar olsun. Çok fazla adım olmasın yani. Biz burada şemayı nasıl kuruyoruz onu anlayalım diye yapıyoruz. Normalde bunu programlama, yani programla yazıyorsunuz. Elle yapmıyorsunuz. Buna program yazıyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Ama biz şu anda elle çözülebilir hale getirip de konuyu anlayasınız diye basitleştiriyoruz. Evet, o zaman performans kriteri bu bizim. Bizim objective function'ımız bu. K eşittir sıfırdan başladık. Neydi K'mız? K'yı da yazalım. K eşittir 0, 1, 2 idi değil mi? Adımlarımız. Bu sınırlı değerleri anlatıyor. Find the optimal control sequence. Optimal kontrol sekansını bul. Bu state'leri de optimal state'lere gelecek şekilde optimal state'lerden kastımız da bu performans kriterini minimize yapacak şekilde state'leri bulmak. Tamam. Dolayısıyla performans kriterinin içerisinde neler var? Hem şu değerler var, x değerleri hem u değerleri var. Bunlar öyle bir şekilde ayarlayacaksın. Öyle bir şekilde seçeyim ki şu benim j'min minimum değeri alsın. Anlatabildim mi? Mantık bu. Sıfırdan 1'e mesela. Bu sıfırdan 1'e bu 2'ye değişiyor değil mi? K final 2 idi. Bu sıfırdan 1'e çünkü bu final'ı almıyoruz. Burada diğer önceki tüm state'lerle şeyler var. Kontrolcüler var. Kontrol değerleri var. Bunlar bu geçmiş bu ne derler hafıza kısmı buranın şey kısmı historical changes. Burası integral sum. Burası ne oluyor? O andaki durum oluyor. O andaki durum. Son final state'deki şey. Final state'deki değeri. Tamam. O zaman stage K eşittir 2'den başladık. Neden K eşittir 2'den başladık? Backward iteration. Yani son final state'i bildiğimizi varsayıp backward geriye doğru gidiyoruz. Aynı şuradaki problemi çözerken yaptığımız mantık gibi. Backward solution alıyoruz. Şimdi K eşittir 2'den başlayacağız. Final state'den backward propagation yapıyoruz. X2'nin durumunu hesaplayalım demiş başta. Sonra bu state equation'ı kullanarak. Şimdi bir tablo yapacağız. Excel tablosu. X eşittir 2'de K eşittir 1 oluyor değil mi? U1'deki o zaman X1 U1. X1 U1'i almamız lazım. Bizim sistem denklemimiz nerede? Şöyle gösterelim bir saniye. Evet, denklemimiz buydu değil mi? Sistem denklemimiz. Yani şöyle xk artı 1 eşittir xk artı uk. Bu sistem denklemimiz. Evet, x eşittir 2. X eşittir 2 bulmak için ne yapmamız lazım? K1 olması lazım. K eşittir de x2 eşittir x1 artı u1. x1 artı u1 olması lazım değil mi? Admissible value ne? x1 2 ve U1 böyle gidebiliyor. X1'in maksimum değeri bu. X1 2 0 ile 2 arasında alabiliyor. U'da bunlar bizim kısıtlarımızda değil mi? Bu kontrol sinyali üzerindeki kısıtlar. Bu da onları da bir yere yazalım. Yazmıştık zaten. Şunlar. Hem şunlar var. Evet, tamam. Devam edelim. Şimdi şöyle yapalım. X'in maksimum değeri ne? Şöyle bir saniye şöyle göstereyim. X'in maksimum değeri 2 alabiliyor değil mi? Şimdi admissible value'ları önce değerlendirmemiz lazım. Onu nasıl değerlendiriyoruz? X1 U1 şimdi UK mesela U1
şey de alabilir. Eksi 1 alabilir değil mi? Eksi 1 alırsa ne olur? U eksi 1 aldı. En düşüğünden başladım. X1'e şey dedim. X1 eşittir 2 olsun dedim. Bunun maksimum aldığı değer. 2 olsun dedim. U1'e eksi 1 verdik. U1'e eksi 1 verdik. U1 1 oldu. Pardon X2 1 oldu. X2 eşittir 1. U1 eksi 1 olursa X2 eşittir 1 olur değil mi? Bu bir tane değer. Sonra 0,5 eksi 0,5 verdik. U'ya ne yapıyoruz? Minimum değerinden maksimum değerine doğru gidiyoruz. X2 eşittir 2. U'ya eksi 0,5 verdik. O zaman ne olur? 1,5. Daha sonra X eşittir 2. Bunu yapmamızın sebebini söyleyeceğim şimdi birazdan. 0 verdik. 0 versek ne olur? 2 oldu. Tamam. Peki 0,5 verirsek 2,5 olur. 1 verirsek 3 olur. 2,5 ile 3 istenmiyor. Neden? Çünkü X'in kısıtı var değil mi? X'in genel kısıtı neymiş? 2'ymiş. 2 ile 0 arasında sinyal değişmek zorunda. O yüzden admissible value'yu önce bulacağız. Kısıtlara bağlı olarak admissible value'yu önce bulacağız. Admissible value o zaman nedir? X2'nin 2 aldığı, X2'nin pardon 1 aldığı durum, 1,5 aldığı durum, 2 aldığı durum değil mi? O zaman optimal cost K eşittir 2'de. K eşittir 2'de optimal cost ne olur? K eşittir 2'deyiz. İkinci state'de şu anda bakıyoruz. JK final state. Bir de bunun şeyi vardı değil mi? Bizim objective function'ımız şuydu. Ona da bakalım. İkinci state'deyiz. Objective function'ımız bu. Fakat objective function'ımız bu da bu 0 ile 1 arası değişiyor. Bu final state'i kapsamıyor. Biz şimdi K eşittir 2'deyiz ya şu anda. Backward yani en uç noktadan başladık. K eşittir 2'den başladık. State K eşittir 2. O zaman K eşittir 2'de olduğumuz için ne yapmamız lazım? Buraya dahil etmiyoruz değil mi sisteme? Yani K eşittir 0 ve 1 var. Çünkü bu objective function bu kısmını ignore ediyoruz. O zaman bizim objective function'ımız K eşittir 2'de bul olmuş oluyor. X2'nin karesi olmuş oluyor. JK final'da optimal şeyini bulacağız. Optimal değeri bulacağız. Bir bölü 2 x kare x2 evet, x2'nin karesi değil mi? Bunu şöyle yazalım. x2'nin bunu tabii şu anda algoritmayı anlayalım diye yapıyoruz. Tamam mı? Zaten bunun kodları var. Yani dinamik programlama kodunu çalıştırmak gerekiyor. Ona bakacağız. Bakarız. JKF dedik. 1 bölü 2 x2'nin karesi. Tamam. O zaman JKF'yi hesaplıyoruz şimdi. JKF'yi hesaplarken nasıl hesaplayacağız bunu? X2'nin admissible value'ları neler? 1, 1,5, 2. JKF ne olur o zaman? 2 aldığında ne olur? 2 olur değil mi? JKF'nin 2 olur. 2 aldığında. Şu en son final state. Şöyle diyelim. X2'nin 2 değerini aldığında JKF 2 olur. 1,5 değerini aldığında 1,5'un karesinin yarısı kaç? 1,5'un karesinin yarısı. 1,125 alır. Şu final state'den geldi. Şu 2'den X2 2'de 2 oldu. 1,5 aldığında 1,125 oldu. Kostumuz. X2 1 aldığında 1 bölü 2 yani 0,5 oldu değil mi? 2,5 ile 3 alamıyor. Doğru. 2, 1,5 birden 2, 1,5 1 oluyor. Ne, doğru 2, 2, 2, 1,5 1 bunlar gereksiz. Şunlar gereksiz. Tamam o zaman şimdi tablomuzu oluşturacağız. Şimdi Excel'i açıyoruz. Excel'de bir tablo oluşturalım. Dynamic Programming Example dedim. Şimdi şu tabloyu dolduracağız. Current state
Bizim current şeydeki durumumuz, güncel mevcut durumumuz. Current control. Tamam. Next state. Bir sonraki durum. Next state. Discrete halde yazıyoruz ya. Next state cost. Sonra optimal cost. Ve optimal kontrol. Başka da bir şey yok değil mi? Başka da bir feature yok. Optimal kontrol sinyali. Tamam. Şimdi current state, current control. Biz 2'deysek şey olacak. Backward yapıyoruz ya. 2'den bir önceki bizim current'ımız olmuş oluyor. 2 çünkü bir sonraki değerimiz. Biz bir sonraki iterasyondan bir öncekine backward iteration yapıyoruz. O yüzden x1 şeyi alacağız. Ee, x1'i alacağız değil mi? Current state. Current state x1 için. Current control u1 için. Next state'imiz x2. Cost'umuz nedir? J1 ile 2 arasında. Birinci durumla ikinci durum arasındaki cost. Tamam mı? K eşittir 1 ile K. Her bir adım zaman adımı için bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Optimal cost nedir? J star, J yıldız, J yıldız 1 ile 2 arasında. Yani J1 2 yıldız diyelim ona. Hadi J1 2 yıldız diyelim. Optimal kontrol nedir? U yıldız. U x1. X1 ve 1. O mevcut durum için. Çünkü bu nereye geçecek? Ben x2 final state'im ya benim. Ben x2'de kontrol yapamam. O artık final state ne demek? Durmuş demek. Kontrolü bir önceki adımda yaparım ki x2 state'ine ulaşabileyim. Doğrusu bir önceki adımda kontrol etmem lazım sistemi. Çünkü geçmişten geleceğe gidiyor ya sistem. Realizable ne derler buna? Ee, Proper sistem olduğu için geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe gidemez. Dolayısıyla önce kontrol edeceğim. Sonra o kontrole göre bir state oluşacak. State beklentim olacak dinamikten. Dinamiği perturbe edeceğim. O dinamikten bir tepki alacağım. Yani o sonraki adım. Bir önceki adımda benim o zaman optimal kontrolü biri çözmem lazım. Stage 2'deyken. Şuraya stage number diyelim. K eşittir 2'deyiz. Şimdi evet tablomuzu böyle oluşturuyoruz. Her zaman dinamik programlarda tablo bu şekilde oluşturuyor. Optimal kontrol problemi için. Şimdi current state'te ne dedik? X birimiz 2 olsun dedik. Değil mi? X birimize 2 verdik. Çünkü burada hesaplaması X1'e 2 vererek yaptık. Ki admissible şeyi bulalım. State'leri bulalım. Admissible state'lerimiz X1'e 2 verince admissible state'lerimiz eksi 1. Bir dakika. Current kontrol. Current kontrolde neler var? Eksi 1 var, 0,5 var. Eksi 1, 0,5, 0, 0,5, 1. Zaten bu kontrol surface'ın uzayı. O yüzden burada eksi 1 verebiliriz. Eksi 0,5 verebiliriz. Eksi 0,5. 0 verdik, 0,5 verdik. 1 verdik değil mi? Var mı başka? Kontrolün başka olasılığı yok değil mi? Eksi 1, eksi 0,5, 0, 1, 0,5, 1. Burada anlamadığı zerosu sorun. Buraya kadar var mı problem? Yok hocam. Tamam. Next state'de de ne dedik? 1, 1,5, 2. Hesapladık ya dinamiğini hesapladık. Sistem dinamiğini. O current state için verdik. Bir de kontrol değerleri verdik. O da ne olacak? 1, 1,5, 2. Burada hesapladığımıza göre x2 state'imiz x2 için 1 alabilir. Admissible şeyler bunlar. 1, 1,5. 1,5. Tamam. 1 verdik. 1,5 verdik. Bir de 2 verdik. Tamam. Şimdi cost'ları hesaplayacağız. J1 cost'unu nasıl hesaplıyoruz? Şeyin karesi değil mi?
x2'nin karesi artı u1. J1-2'ye bakacağız. J1-2 kostuna. Şu JKF finest kost. Bu ne yapıyordu? Bu 0,5 alıyordu. Evet, 0,5 alıyordu. 1 alıyordu. X2 verdiğimizde ne oluyordu? 2 kere 2 4, 2 alıyordu. X2 verdiğimizde 2 alabiliyor. 1,5 alabiliyor. Doğru. 1,5 alabiliyor. Pardon. 1,25 125 alabiliyor. Yine 1,5 verdiğimizde X2'ye 1,5. X2'ye 1 verdiğimizde, evet, 1 verdiğimizde de ne alıyordu? 0,5 alıyordu. Tamam. Şeyin karesinin yarısı. 1 verdiğinde 0,5 oluyor. Tamam. Bunlar böyle. J K final için. K final step 2 için. Sonra artı ne var burada? Objective function'ımızı yazmıştık. Objective function'ımız neydi? Şu. Biz burada K hangi şeydiz? Current state'lerde 1. K bir değeri var. Bir de U bir değeri var, değil mi? U1'in karesi. Bu denklem ne oluyor o zaman? 1 bölü 2 x1'in karesi artı 1 bölü 2 u1'in karesi olmuş oluyor, değil mi? 1 bölü 2 x1'in karesi artı 1 bölü 2 u1'in karesi. Şu tabii J1 2. J1 kostu hesaplarken bunu bir ayrı bir yere yazıyoruz yani. Artı ne diyeceğiz? 1 bölü 2 u u'nun u1'in karesi aynen. Artı 1 bölü 2 x1'in karesi, değil mi? Ha. Kostumuzun şeyi bu. Güzel. Şimdi J1-2 hesaplayalım o zaman. Nasıl hesaplayacağız? Şuna 1 verdik. 1 verdiğimizde 0,5 oldu, değil mi? X2 eşittir 1 için şu kısım 0,5. Şöyle bu genel tablo. Şöyle yazalım. Aşağıya yazalım değerleri. Buraya mı yazmış bana? 1'in karesi 1, 0,5. Evet, doğru. 1,5 için 1,25. 2 için 2. Tamam, o zaman x2 eşittir 1'deyiz, değil mi? Şuradayız. Şurada x2 eşittir 1. 1 için ne diyeceğiz? 0,5 artı U1 neredeyiz? U1 buradayız. U1 eşittir eksi 1 mesela. U1 eşittir eksi 1. U1 eşittir eksi 1'de ne olacak? Eksi 1'in karesi 1 bölü 2 0,5, değil mi? 1 eşittir 2'deyiz. X1 eşittir 2. Artı 2 kere 2 4 bölü 2 2. 3 oldu, değil mi? J1 2 3. Yani kostumuz o zaman burada 3. Bunlar için sarı için yazıyoruz. Şunu şuraya yapıştırabiliyor muyuz? Yok, bu Excel'e yapıştırın. Şöyle yapıştır. Tamam. J1 2. Buradan bakarsınız. Tamam. Daha sonra optimal kostu sonra bulacağız, değil mi? Optimal kosttan önce bir kostlar arasında değerlendirme yapacağız. Orada hangisi en küçükse onu yazacağız. Sonra ona uygun optimal kontrolü yazacağız. Mantık bu yani. Anladınız mı? Stage number'dayız. Stage number 2. Şuna da K değil. Yani bu şekilde tabloyu oluşturuyoruz. Şimdi devam edelim. Şeydeyiz. Yine current state 2.
Evet. Current state 2'deyiz. Şimdi cost'u tekrar cost function hesaplayacağız. Bu sefer bunları da kırmızıyla yazalım. Sarıyla değil de bu artık ne yapalım? Farklı bir renk kullanalım. Bunu da turuncu diyelim. Şimdi turuncu x2, x1. x1'in karesi nedir? Şurayı siliyorum. Tekrar yazmam oluşturacağım. X1'in karesi x1'e dedik 2. 2 kere 2 4, 2, 2. Tamam artık. U1'e baktık. U1 ne? Eksi 0,5. Eksi 0,5'in karesi ne? 0,5'in tamam 0,05'in karesi 0,25 bölü 2 0,125 0,125 artı anlıyorsunuz değil mi? Şu an problem yok. Şimdi next'te şuradayız. 1,5 1,5'un karesine bakacağız. 1,5'in karesi bölü 2. O da kaç? 1,125'tir. Sonra şu üçünü toplayınca bizim artık bu durum için şeyimizi bulmuş olacağız. Objective function'ımızın değerini. Ne olacak o? 2,25 oluyor, olmayacak değil mi? Yani 2 artı bir dakika. Niye öyle oldu? Üç 25. Şimdi şu 2'ye bakalım. X2 eşittir x1 eşittir 2'deyken 2 kere 2 4 2. Tamam. Hep bu zaten 2 değişmiyor. Current control 0 iken burası 0. Değil mi? Bu x2 eşittir 2 iken 2 kere 2 4 bölü 2 2. 2 2 4. Tamam, bu da 4 çıkar. Yani buna da gri verelim. Gri renk verelim. Evet. Şimdi 0,5 ile 1 state'lerin diğer şu değerleri alamıyordu zaten. Tamam. 0 verdiğimizde böyle. X1 kısmı bizim için önemli değil artık. Zaten şurayı ağırlamak önemli. X2'nin 1 olduğu durum. Bir kere bunu minimize etmek için X2'nin 1 olduğu durumu alacağız. 1 0,5. Tamam. U'dan da hangisini seçmem lazım? Kontrol değeri 0 aldığında bu x2 2 olmuş oluyor. 2'ye geliyor yani. Bunlar karşılık geliyor. Kontrol değeri 0,5 aldığında x2 1,5 oluyor. X2'yi sınırlandırıyor aslında kontrol değeri. Bu free değil yani. Free seçemiyorsun sen. Kontrol değeri 0,5 ile 1 alamıyor. Tamam mı? Sıkıntı şurada. Şu ikisini alamıyor yani. Neden alamıyor? Çünkü admissible value'yu geçiyor. Next state'te. Tamam. Bunları siliyorum. Kontrol değerimiz eksi 1 aldığında next state'imiz 1 olmak zorunda değil mi? Fakat next state'in bundan kısıtlı. Yani aslında ne olacak? 3,25 kontrol değerinin eksi 0,5 alması. Eksi 0,5 aldığı durum. Bizim için optimal olmuş olacak değil mi? O state için. Eksi 0,5 aldığı durum. Bunu yeşil de gösterelim optimalleri. Optimal cost da 3,25. Tamam mı? Tamam, güzel. Stage 2'yi geçtik şimdi. Stage 2. Şunları hatta birleştirelim. Şimdi şunu birleştirelim tabloda. Bu stage 2 olmuş oldu. Şimdi stage 1'e geçeceğiz. Bunu yanlış hesaplamışım. 3,25 olacak ama sonucu değiştirmiyor yani. Önemli değil. Tamam, şimdi U'nun ya current state. Şimdi şeye geldik. Evet. J1 kileri. Şimdi 2 için hesapladık değil mi? Current state'imiz 2. Current state'imden hepsi 2 idi. 2 için hesapladık bunları. Şunları artık aynı renk yapalım. Bunları sarı yapalım. Tamam. Sistematik gidiyoruz. Şimdi current state'imiz nasıl değişiyordu? 2 için artık 2'yi elimine ettik. Şimdi 1,5 için yapacağız. 1,5 için yapacağız. Şimdi 1,5 için şeylere bakalım o zaman.
Admissible kontrol şeylere bakalım. Kontrollere bakalım. Sonra o next state'i belirliyor ya. Şimdi x2 eşittir x1 artı u1 dedik değil mi? x1'imiz neydi? x1'imiz 1,5. x1'imiz 1,5 olsun. O zaman buraya neyi yazacağız? Current kontrolleri yazacağız. Kontrollerde neler vardı? Eksi 1 var. Şöyle yazalım o zaman. X2'miz 1,5. Kontrollerde neler var? Eksi 1 var. Yine eksi 0,5 var. 0 var. 0,5 var. 1 var. Tamam. 1 olursa ne oluyor? 1 artı 1,5 2,5 oluyor. 2,5 olabilir mi? Bak burada şey sınırı vardı ya. State'in sınırlanmıştı. Next state yani state hiçbir zaman 2'yi geçemez. 2,5 olamazsa admissible değil yani. O zaman o admissible kontrol olmamış oluyor. O zaman bunun 1 aldığı değeri elimine ediyoruz. Kontrolün 1 aldığı değer yok. Bu state'de de bu şeyde de yani bu current state x1 için kontrolcü değerlerimiz bunlar olabiliyor ancak. Ve bu kontrolcü değerlerimiz bu ikisi sistem dinamiğine toplanıyor. Yani current control artı current state toplanıyor. X2 next state'i veriyor bize. Dolayısıyla bunlar sınırlandırılmış yani. Kontrolde next state'i belirleyici unsur olarak bununla eşleşmesi lazım. Tamam mı? Yani 1,5'a bu da 1,5 olacak. Bu 1,5 olacak. 1,5 olacak. Kırmızıyla boyadık. Buradaki kontrol değerlerimiz de eksi 1, eksi 0,5, 0, 0,5 oldu. Tamam. Şimdi bunlar için yazdık. Eksi 1, eksi 1,5 için yazıyoruz. Current state'imiz eksi 1,5. Eksi 1, eksi 0,5, 0,1, 0, 0,5 yazdık. Admissible value'larımız bunlar. Admissible control action'larımız. Şimdi next state'e ulaşmak için ne yapıyoruz? Bu ikisini topluyorduk. Değil mi? X1 artı U1. İşte bu artı bu deriz değil mi? Excel tablosunda. O yüzden zaten mantığı o Excel tablosu. O cost function'a da şey yaparız. Fonksiyon şeklinde atarız. Daha kolay olur yani. 0,5 oldu. Böyle aşağıya çektim. 1,5 2 tamam. Temel düşünce prensibi olarak zaten güzel, basit yani. Ya burada da nasıldı bizim fonksiyonumuz? O fonksiyonu yazalım isterseniz. Eşittir. Nasıl yazacağız onu? 0,5 çarpı şunun karesi diyeceğiz. Sonra artı evet 0,5 çarpı bu çarpı bu dedik. Artı 0,5 çarpı C2 çarpı C2 dedik. Artı 0,5 çarpı C2 çarpı C2. Tamam. Ha, şimdi oldu 3. Tamam. Sonra bunları böyle yaptık. Tamam. Hepsini hesapladık. Güzel. Aynı işlemi uzatacağım. Aynı işlemi bunun için yapacağım. 2,25, 3,25. Evet. 1,75, 1,75 kostumuz. Minimum kost bu ikisi. O zaman optimal şeyler bu eksi 1 ile optimal kontroller nedir? Eksi 1 ile eksi 0,5 değil mi? %1,75 verenler. State'in 1,5 olduğu, optimal kontrolün de eksi 1 ile eksi 0,5 olduğu değerler. Optimal kontrol değerini ne yazacağım buraya? Eksi 1 diyeceğim. Tamam, eksi 0,5 diyeceğim. Bunun için şeyler optimal kontrol değeri. Tamam. Bunlar yok. Şunlar yok. Burada da optimal cost 1,75, 1,70 optimal cost değil mi? Bu state için, X1 state için. 1,75, 1,70 oluyor. Artık bundan sonra hızlanacağız zaten. Ben başta sistemi kurmak için böyle yavaş yaptık.
Yine stage 2'deyiz. Bunu zaten bir kurdum bu sistemi. Kodlama kısmı kolay. Sonra kodlama kısmı yapılır yani. Önce mantığını anlamak lazım. Tamam. Sonra 1. 1 için var. 0,5 için var. 0 için var. Ne yapıyoruz? Şimdi 1 için state'imiz 1. State'lere 1 yazıyoruz. 1, 1, 1. 1 dedik mesela. Kontrollerimiz neler? Eksi 1, eksi 0,5, 0, 0,5, 1. Next step ne oldu burada? 0. Evet, 2'ye geldi. Admissible değil mi? Next state'im 2'den yüksek olamazdı. 2 olabilirdi ama eşittir yani. Küçük eşit olduğu için onda problem yok. O zaman bunlar da admissible oluyor. Bunlar artık ne oldu? Bunları da başka bir renk verelim. Gri verdik bunların hepsine. Cost'u hesapladı hepsi için. 1, 1, 0,75, 1, 1,75, 3. Değil mi? Şimdi buradan optimal cost hangisi? 0,75 değil mi? Ve bütün artık detaylı bu analiz ediyorsun. Yani artık o anatomisini çıkartıyorsun. Discrete formda olduğu için artık o sistemi çalışma mantığını, işte kontrolcünün çalışma mantığını falan burada çok iyi anlaşılıyor. Bu açıdan önemli yani. Dinamik programlamayı anlamak önemli. 0,75 dedik optimal cost'ta tamam. Optimal action ne oluyor o zaman? Kontrol eksi 0,5 oluyor değil mi? Eksi 0,5 oluyor. Hücreleri şunu birleştirelim. Şimdi 2 dedik. 2'deyiz hala. Tamam. Şimdi diğerine geçelim. Güzel oldu böyle. Hatta şuraya şeyi de yazabiliriz. State Dynamics. Şu performance measure. State Dynamics'i de yazalım. Şu State Dynamics. Siz diskretize ettiğiniz her sistem için performans kriterini tanımlayacaksınız. Sistemi diskretize edeceksiniz. Yani transfer fonksiyonunu biliyorsunuz ya. Ondan sonra artık bu dinamik programlama tablosu oluşturulur çok rahat bir şekilde. Hem performans measure biliniyor hem de e, dinamiği biliniyor. E, bu tablo oluşturulur. Bu zaten şablon. Bunu başka problemler için de kullanacağız yani. Kullanırız. Evet 0,5'e geldik şimdi. State 0,5'teyiz. State 0,5 için ne oluyor? Onları yazalım. Yine kontrol işaretlerimiz bunlar değil mi? Eksi 1, eksi 0,5, 0, eksi 1, eksi 0,5, 0. 0, 0, 5, 1. Evet. Böyle eksiden artıya gidiyor. Buna admissible olmadığı için yazmadım. Admissible'ı tayin etmek önemli. Başta kopyala dedik. Şuraya attık. Şunların rengi şeyini değiştirelim. Boyasını değiştirelim. Tamam. 0,5 0,5 Tamam. O zaman next state'ler böyle şöyle taşıyınca çıkıyor muydu o? Doğru hesapladı değil mi? Böyle taşıyınca çıkıyordu. Ha? Şunu da şöyle taşıyalım. 0,5 içinde o zaman ne bunlar? Eksi 1, eksi 0,5, 0, 0,5, 1. Bak eksi 0,5 state'de olmaz. Bu da admissible değil. Neden değil? Çünkü bizim state'lerimiz de 0 ile 2 arası değil mi? Next state 0,5 olamaz. O zaman buradaki kontrol de admissible değil. Yani o kontrole orada ulaşılamaz. 0,5 şunu elimine ettik. Şurayı siliyorum.
Evet, sıfır var. Aynen sıfır var. 0,5 var next state'te. Bir var, 1,5 var. Tamam. 0,25, 0,25, 0,75, 1,75 var. Tamam. O zaman burada optimal cost hangisi? 0,25 olanlar değil mi? Optimal costlar 0,25, 0,25. Bunlar optimal değil. Optimalleri yeşil yapalım. Optimal kontrol olan hangileri? Eksi 0,5 ile 0. Şimdi karar vereceğiz artık. Zaten bu stage'i yapacağım. Diğer stage'i de siz doldurursunuz yani. Yaparsınız. Basit. 0,25, 0,25. Tamam. Eksi 0,5, 0. Tamam. Güzel. Şimdi sıfıra geçtik. Bak, gene sıfıra geçtik. Yine ikinci stage'deyiz. Birinci ve sıfırıncı stage'ler için de onu zaten tabloyu ben doldururum sonradan. Tek tek uğraşmayalım bununla. J1-2'deki optimal cost'u bulalım. Action'ı bulalım. Optimal action'ı. Şimdi sıfır için değerlendirelim. Yine bunları yazıyoruz. Bu sefer turuncu yapalım. Bu sefer şeyler sıfır. Evet, burada admissible. Next state'te hepsi admissible. Hayır, bunda admissible değil bak. Sıfır olacak. Şu ikisi admissible değil, değil mi? 1 ile 0,5 değil. Çünkü neden değil? Eksiye düşmüş. X2 eksiye düşmeyecek. X2'nin kısıtı var ya. O kısıt altında olduğu için şu ikisini de sileceğim. Bu diğer stage. Şurası. Tamam. Şimdi 2 ile eksi 1 ile eksi 0,5'e admissible değil kontrolleri. O yüzden bunları siliyorum. Neden sildiğimizi şey yapmayın sonradan. Kafanız karışmasın neden sildik diye. 0, 0, 5, 1. O constraint çünkü constraint'i sağlamıyor. Problem için o constraint'i sağlamadığı için. Şimdi dolayısıyla 0, 0, 25, 1 var. C optimal cost nedir? Sıfırdır. Yani minimize edeceğiz ya. Minimization problemi. Optimal cost'u 0. Optimal kontrol ne? Sıfırda 0. Evet. Optimal kontrolü de 0. Tamam. Doğru. Dolayısıyla bunlar yok. Bunlar optimal değil. Tamam. Tamam bunlar değil. Dolayısıyla burada kaç stage var? Bir 2 3 stage var. 3 adım var. Hücreleri işte şuraya da 2 dersin. Daha ikinci stage'deyiz. Güzel. Şimdi optimal cost'ları bulduk. Optimal kontrol action'ları bulduk. Bu ama stage 2 tamamlandı bu sefer değil mi? Stage 2'yi bitirdik. Şeyi alacağız. Burada stage 1-2'nin yani burada bulduk tamam mı? Güzel. 1-2 optimal yani optimal cost C1-2. Birden 2'ye geçiş yani. Tamam mı? Şimdi sıfırdan ne var şimdi orada? Evet J1-2'ye şey eklendi. Doğru. Artık final şart kalktı. Artık şimdi birinci stage'e geçtik değil mi? Şimdi current state'imiz o zaman ne olacak? X0 olacak. Şimdi artık buraya geldik. Buna ayrı bir tablo oluşturacağız. Burayı sileyim. Stage 2 idi. Şimdi ayrı bir tablo oluşturalım şuna. Bunu gelelim kopyalayalım. Ekledik buraya şey yap. Ayrı bir tablo açıyoruz.
Şurayı siliyorum. Şurası gereksiz değil mi? Burada da buraya kadar. Bundan sonra şurası gereksiz. Tamam. Burayı da sildik. Tamam. Güzel. Sadeleştirdik. Evet. Current stage 1 için. Şimdi şimdi stage'imiz geçti. Stage number. Şurayı sileyim artık. Burası gereksiz. Şuraya stage number diyeyim. Stage number 1. Artık 1'deyiz. Şunların işaretlerini sildik. Şu optimal cost şeyleri siliyoruz. Ee, Şimdi düzenleyeceğiz şimdi burayı. Evet. Şimdi stage 2'de, şimdi artık stage 1'deyiz. 2, 1, 0 öyle gidiyorduk ya. Stage 1'de ne olur? Current stage'imiz bir önceki değeri alıyor. Bir önceki değeri aldığı için x0 oluyor. X0 değerimiz, U0 kontrolcü değerimiz. U0 başlangıç yani initial condition şartı. Next state'imiz artık 1 olacak. Cost'umuzda ne olacak? J cost artık bir önceki değerini yazıyoruz. Burada 1, 2 hep final state duruyor. J cost'ta 0-2 arası. J cost'ta 0-2 arası yazıyoruz. Evet, J 0-2 arası yazıyoruz. Aynen. Fakat bakın cost function şöyle de tanımlanmıştı. Şuna bakalım hemen. Toplam işareti içerisinde ya şu. Overall'da ne var? Cost'un mesela k eşittir 0'daki değeri var. Artı k eşittir 1'deki değeri var. Artı. Ve bu da 2'deki değeri yazıyor. Biz 1-2'yi yazarken bu artı k eşittir 1'deki değeri yazdık değil mi? Yani şu 2'deki değeri artı k eşittir 1'deki değeri. Şimdi artık bu J1-2 artı diyeceğiz. J cost'u yazmak için ne yapacağız? Backward'da total cost'a ulaşıyoruz. Orada J1-2'yi yazacağız. J2-1-2 optimal artı J0-2'yi yazacağız. Yani o zaman K'ya 0 verdiğimiz haldeki. K'ya 0 verdiğimiz haldeki durumu 2-0'ın karesi artı U0'ın karesi yarısı olan kısmını artık cost olarak alacağız. Tamam mı? Problemi böldük yani. Parçaladık. Bu çünkü tümevarın problemi ya. Problemi, toplama problemi. Dolayısıyla cost'umuz bu şekilde oluşuyor. C02 dedik. Evet, optimal cost C02 arası optimal cost. Control action'da X0 stage şeydeki sıfırda bir önceki değerini alıyor optimal kontrol. Dolayısıyla tablonun değerlerini düzgün koyduk. Stage number'da da artık stage number 1'deyiz. Stage number 1 olacak. Peki. Cost'umuzu yazalım. J02 artık 1 bölü 2 x2 yok. x2 yok. Buraya ne gelecek artık? J12 optimal gelecek. J12'nin optimal değeri gelecek değil mi? J12'nin optimal değeri gelecek. Artı 0.5 yani 1 bölü 2 U0'ın karesi gelecek. State'i düştük. X1'in karesi gelecek. Tamam. Dolayısıyla onu yazalım şöyle. Postumuzu. Tamam. Oldu. Güzel. Şimdi current kontrole bakıyoruz. Hemen current kontrole bakalım. Current, current state'e neredeyiz biz? Current state şuradayız. Evet. Current state'e bakıyoruz. Current state'imiz 2. Kontrol action'larımız neler? Eksi 1, eksi 1, eksi 0,5, 0, 0,5, 1. Önce kontrolleri yazalım. Eksi 1, eksi 0,5, 0, 0,5, 1. Şimdi current state'imiz 2. 2, 2, 2, 2, 2. Sonra 1,5, 1,5, 1, 0,5, 0 diye gidecek. Böyle yani 2, 2, 1,5, 1, 0,5, 0 diye gidecek. Current state 2, current kontrol, eksi 1 tamam. Şimdi next state'i hesaplarken nasıl hesaplıyorduk? X1 eşittir X0 artı U0.
Yani bu artı bu dedik. Yazdık. Götürdük. Evet. Next state'lerde state denklemimize bakıyoruz. State denklemimizin kısmı neydi? 0 ile 2 arasındaydı değil mi? 2'yi aşamaz. Sıfırdan da düşük olamaz. Kontrolde bu arada değişiyordu. Admissible, o zaman admissible kontrol value'umuz ne olacak? 2'yi geçemeyeceği için şunları sileceğiz. Tamam mı? 2'den yüksek olamaz next state. O zaman şu ikisini siliyorum. Tamam. 1,5, 2. O zaman cost'u yazalım. Cost'ta artık ne diyeceğiz? J1,2 optimal. Peki J1,2'nin optimal değeri ne? J1,2'nin optimal değeri hangisi? Hemen şuradan bakıyoruz. Bunlar arasında hangisi optimal? Bakalım. 0. Current state x1 eşittir 1'de. Ha. Şimdi bir için bakıyoruz mesela. Şimdi bir için neydi? State 1 için optimal cost'un 0,75. Optimal kontrolün eksi 0,5. Bu tabii bir önceki değeri. Optimal cost'um 0,75. O zaman current state 1 için optimal cost'um 0,75. Bir kere onu bir yerde yazacağız. 0,75 artı U0'ın karesi artı X0'ın karesi değil mi? Bunun bir tanesini yapayım. Bırakalım o zaman. U0'ın karesi kalan şeyini sonra siz bunu tabloyu böyle şey yapın. Tekrardan bakın çalışın. Ha bu eşittir demedik şunu. Şunu eşittir diyeceğiz. 0,5 çarpı şu değer çarpı karesi kapattık artı 0,5 şuradan başlatacağım. A'dan x0 yani. Sıfırın karesi artı x0 karesi. A2'yi alacağım. Tamam 3,25. Doğru 3,25 kosmos. Doğru. Niye 0,75 dedik? Çünkü bak bir önceki durumda current state x1 iken yani x1 iken şimdi artık burada current next state x1. Next state'e göre optimali yazıyorum ya backward'tan gidiyorum ya. Next state'e göre bunun optimal değeri artı dedim. O post function'ı uygularken. Anlatabildim mi? Tamam. O zaman şunu aynen devam ettiriyorum. Çünkü next state x1 için bunlar. Mesela 1,5 için ne olacak o zaman? 1,5 için cost'un 1,75 bakın burada. J1,2 optimal değeri 1,75. O zaman burada onu yazmam lazım. Eşittir 1,75. Yani şu formülü bir dakika şu formülü kopyalayayım. O formülü kopyaladım. Şimdi 1,75 75 artı bu değer diyorum. 2 için 3,25'miş bak. Yok şurada bunu güncelleyeceğim bir dakika. Bu artık ne olacak? B3 olacak değil mi? 1,75 çarpı 0 tamam. A3 şu tamam. B3. Doğru. Burada ne yapacağım? A4 A4 değil mi? Hocam aşağı kaydırdığınızda otomatik geçmesi lazım ama. Hayır otomatik geçiyor da ama şu formu şu değişiyor. Onu da değişken olarak yazmak lazım. Hmm. Çünkü şu C1,2 değişiyor ya. 3,88 doğru. Şu 4,25'ti bu 5,25 ya. Tamam. Tamam doğru yap. Çünkü diğerinde o yanlış hesaplamış. Şunun optimal kostu 3,25. O 2,25 almış yapmış. Tamam. Biz doğru hesapladık yani. Çünkü her defasında şunun şeyi değişiyor ya şu C1,2'nin. C1,2'nin optimal değeri değişiyor ya. O yüzden çekemiyorsun o şekilde. Burada peki optimal kostumuz ne? J0,2 optimal kostumuz ne? 3,25.
Tamam mı? Onlar 0 0. Bunlar yok. Optimal kontrol action ne? O da eksi 1. Optimal kontrol action eksi 1. Stage number nedir? Stage number şeydeyiz. 1'deyiz. Şu üçünü de merge ediyorum. Şu üçünü de tamam. Bakın burada 3.25 cost function. Bu 2.0. Tamam. Doğru. Eşittir. Eksi 1. Tamam. Eksi 1. 3.25. Doğru. Tamam. Devam edelim. Evet. Artık bu tablonun geri kalanını 1.25, 1.5 için, 1 için yapıyoruz. Tamam mı? 1.5, 1 için buluyoruz. Aynı şekilde 0.5 için, 0 için buluyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz burada? Bütün artık kostları yazdık. C0, C02, C12. Bu nereden başladı? Aslında buradan başladı. J2'den başladı. J2'de ne vardı sadece? J2'nin değerinde sadece final state'deki şey vardı değil mi? Bu final state'e ulaşmak için. Ondan sonra burada hangi optimal kontrol sekansını belirleyeceğimizi bu grafik üzerinden değerlendiriyoruz. Discrete şeyde o optimal kontrol petini yani çizmiş oluyoruz, belirlemiş oluyoruz. Dolayısıyla kontrolcüye sadece onlar gidiyor yani. Discrete modda sadece o değerler gidiyor. Çünkü bu state'de aldığı state değerlerine göre kontrol action'ını ben iyi yapacağımı zaten biliyorum. Mesela lookup table oluşturup bunu yapılabilir yani. O tabii daha şey arttıkça, data station şeyi arttıkça, şu aralıkları arttıkça daha fazla sayıda şey olacak. Kombinatöryel bir problem bu. İşlem yükü artacak, hesaplama yükü artacak. Fakat mantık olarak bu şekilde. Doldurduk bu şekilde. Ondan sonra bunu doldurduktan sonra bu tabloyu her bir durumdaki için cost function'ları yazacağız. Ve o cost function'lara karşılık gelen kontrolcü değerlerini yazacağız. Optimal kontrol değerlerini yazacağız. Ve cost function'larla birlikte bunları eşleştireceğiz en kısa yolu bulmak için. Yani ben burada hangi kontrol petini kullanırsam, her bir state için hangi kontrol petini kullanırsam, ben burada bu problemi yani tanımladığım optimizasyon problemini, çünkü cost function'ı verilmiş bana, en iyi şuradaki cost function bizim şeyimiz. Bunu minimize edecek şekilde e, en optimal kontrol algoritmasını burada tespit etmiş oluyorum. Bu grafik üzerinden. Şimdi bu grafik nasıl oluşturuluyor ona bakacağız. Bizim state'lerimiz nelerdi? Yani kontrol sonrası elde edilen durum uzayı yani state space vector. Durum uzayımızda 0, 0,5, 1, 1,5, 2 var. Discrete tabii bu. Şimdi hemen yazalım. Eşleştirme yapacağız. XK'ları yazdık. 0. 2'den gidelim. 2, 1,5, 1, 0,5, 0. Tamam. Şimdi XK 2'ye karşılık gelen J02 bizim optimal şeylerimiz var. Şimdi biz sondayız. Artık nereden başlıyoruz? Baştan sona doğru gidiyoruz değil mi? Başta burası. Baştaki şeyler burası. Sondakiler burası. Şimdi artık baştan sona gidebiliriz. C02'yi biliyoruz hesapladık. C02 kostlarımız neler? 2'deki state'imiz 2'de ise 3.25 optimal kostumuz değil mi? State'imiz 2'de ise o zaman şunun optimal kostlarını yazalım. J02 optimal. State'imiz 2'de ise bir şey sırası böyle. Sıra böyle. State'imiz 2'de ise 3.25 değil mi? Tamam. State'imiz 1.5'taysa neymiş? 1.88. 1'de ise neymiş? 1'de ise 0.88. Onu yanlış hesaplamış. Onu düzeltirsiniz. Önemli değil. 0.88. Şeyde 0.25. 0.5'te 0.25.
Sıfırda neymiş? Sıfırda sıfır. Tamam. J02'leri yazdık. Peki J02'lere karşılık gelen kontrol algoritmasını da yazalım. Evet, sıfırıncı state'deki bu. Tamam mı? Sıfırıncı state'deki optimal kontroller. Eksi bir. Şöyle bakalım. Eksi bir, neydi? Buradan gidiyorduk değil mi? Buradan başladık. 2'den başladık. 2, 1,5 aynen sıfıra göre. Neymiş onlar? 2, pardon, eksi bir, eksi bir, eksi 0,5, eksi 0,5, 0. Eksi bir, eksi bir, eksi 0,5, eksi 0,5, 0. Güzel. Şimdi artık J1,2'deyiz. J1,2'nin optimal değerlerini yazıyoruz. Hemen tablomuzu şöyle bakalım. Stage 2. Şöyle yapalım. Şunu atıyor. Tamam. J1,2. Evet. 2'den 2, 1,5, 1,05, 0, 2, 1,5, 1,05, 0. Tamam. 3,25 optimal kostlar. State 2'deyken 3,25, 1,75, 0,75, 0,25, 0. O zaman U1 birinci state, X state 1'deyken U1'i yazalım. Optimal kontrolcü değerlerini. Eksi 0,5, eksi 1, eksi 1 veya eksi 0,5 aynı fark etmez. Eksi 0,5, eksi 0,5 veya 0, 0. Bu ikisi de yerine geçiyor yani. İkisi de optimal olduğu için fark etmiyor. Replaceable yani. Replaceable olduğu için bunu böyle yazıyoruz. U1'i de yazdık. Kontrol edelim. Bu 2,25 değil 3,25 olacak. 3,25, 1,75, 0,75, 0,25, 0. Tamam. Evet, şimdi en son ne kaldı geriye? En son J2, Final State'deki şey. Final State'deki zaten basit onu hesaplamamız. Final State'te ne vardı sadece? Final State Cost'u. Yani şu. JKF Final State 1 bölü 2 x2'nin karesi. 1 bölü 2 x2'nin karesi yazınca bitiyor zaten şurası. Çünkü bu final state'i de sağlaması lazım ya. Şu objective function nedir? Bütün oradaki zaman adımlarındaki değerleri sağlıyor. Zaman adımlarında nedir amaç? State'lerdeki hatayı hem de enerji sarfiyatını azaltmak optimizasyon. Şu performans indeksi. Yani o cost function. Şu da neydi? Son final state'deki durumu yani. Final state'deki o hatayı ne yapmaktı? Diskrete haline getirince bu zaten hata gibi oluyor. Delta eksi olduğu için. Oradaki hatayı ne yapmaktı? Son steady state error'ı minimize etmek. Ama amaç fonksiyonumuz bu. Şimdi burada 1 bölü 2 x kare x2'nin karesi yazacağız. Bitecek. Next step 2 şunların kareleri oluyor değil mi şeyler? J2 yıldız. Hemen onu da yazalım. Ee, 1 bölü 2 1 bölü 2 x2'nin karesi. X2'nin karesi aynen. Onu da şuraya ekliyoruz. Onu da şuraya yazalım. Baştan hepsi için hesaplasın. Eşittir diyelim. 0,5 çarpı bu değer
baş ağrıklı yine bu değer 0,5. Tamam. Güzel. Şunu doldurup diyelim. Heh. Daha sonra burada kaç tane var? Kaç tane var? 20, 19 tane. Böyle çekiyoruz. Çekelim. Optimal cost C2 yıldız. Heh. Bunu en son hesaplıyoruz. En son hesaplıyoruz ya. Başta dahil etmemiştik şeye. Peki o da şu formül. Heh. C2'nin karesi. Şimdi 1, 2, 3. Şurada 3 tane var. Burada optimal nedir? 0,5 miymiş? Tablodan hemen bakalım. 1'deyken next state'in 1'deyken 0,5'miş. 1,5'tayken 1,5'ten 1,25 2. Evet şu. Şu en küçük değer state'in 1'deyken 0,5 oluyor. Aynen. 1'deyken 0,5 oluyor. Şöyle diyeceğiz o zaman. Doldururken nasıl dolduruyoruz? Şu 2, 2, 1,5, 1, 0,5, 0, 0 ya şeyler, state'ler. Optimal cost'lar. Şimdi onları boş boş bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bir dakika nokta. Bu 2'nin değeri için, bunun 1,5 değeri için, şu 1'in değeri için, 1'in değeri için yazacağız. 0,5'in değeri için, 0'ın değeri için. Tamam. Şimdi 2, 1,5 şu 1. 1'in değeri için kaçmış? Optimali 0,5'miş. Tamam. State'in 1 ise 0,5'miş. Şöyle hepsini hesaplasın. Heh. Şöyle hepsini hesapladı. 1'de 0,5. 1'de 0,5 evet. 1'de 0,5. 1'de 0,5 tamam. 1'de yine 0,5 tamam güzel. 1'deki optimal değer 0,5. 0'daki optimal değere bakalım. 0'daki optimal değer 0 zaten.